Yarın iftar yemeğine 2 tane misafirimiz davetli. Geceden Ramazan pidesi yaparak hazırlıklara başlıyorum. Hamuru mayaladım ve şimdi şekil vereceğim. Hamuru 2 parçaya bölüyorum. Gelen misafirlerimizden biri Müslüman. Hangi ülkeden olduğu konusunda birkaç tahminimiz var ama emin değiliz. Diğeri ise Çin'den. Üzerine yoğurt ve yumurta sarısı ile yaptığım karışımı sürüyorum. Şimdi parmaklayarak pide şeklini veriyorum. Hamuru yuvarlayıp açmadığım için şekli biraz biçimsiz oldu ama olsun. Önemli olan benim tasarımım. Üzerine 2 çeşit susam serpiyorum. Son hali bu şekilde. Şimdi fırına vereceğim. İkinci pidem pişerken tatami odasını topluyorum. Oda temiz. 2 gün önce temizledim ama dağınık. Yemekten sonra burada masa oyunu ya da Nintendo oynayacağız. Diğer pide de pişti. Burada size yumuşaklığını gösteriyorum ve taze tazeyken tadına bakıyoruz. Ramazan pidesini hallettikten sonra makineye 2 damla lavanta yağı döküyorum. Odaya hoş bir koku veriyor. Koku tüm eve yayılıyor. Bunu yapmayı seviyorum. Artık uyku zamanı. Sabah ilk iş olarak dolma yapmaya başladım. Çünkü Japonya'da biber dolması yapmak tam bir Çin işkencesi gibi. Dolmalar çok küçük olduğu için çok zor dolduruluyor. Çok zaman alıyor. Japonya'da sadece evler, arabalar değil, her şey küçük. Yemek porsiyonları küçük, tabakları küçük. Bizim alıştığımızdan çok farklı. Her konuda minimalist bir yaşamı benimsemişler. Kapaklarını açarken çok küçük olduğu için zorlanıyorum. Birkaç tanesinin üstü yırtılıyor. Yine de sabırla yapmaya devam edeceğim. Çünkü biber dolması benim favori yemeklerimden. Yazın her gün olsa her gün yerim. Farklı ülkeden olan insanlara da Türk kültürünü tanıtmak, Türk yemeklerinin lezzetini göstermek istiyorum. Şimdi dolmanın iç harcı için soğan ve maydanoz doğruyorum. Tavaya biraz zeytinyağı döktüm. Soğanları kavuruyorum. Ardından kıymayı kavuruyorum. Elimde şu an domates salçası olmadığı için bunu kullanacağım. Baharatları ekliyorum. Sonra yıkadığım pirinçleri döküyorum. En son maydanozları ekledim. Küçük bir patlıcanı ince ince kesiyorum. Şimdi içlerini doldurmaya başladım. Önce tatlı kaşığı ile deneme yapıyorum. Tabii ki olmuyor. Sonra elime çay kaşığı alıyorum. Bununla da zor oluyor ama doldurmaya çalışıyorum. İç harcı arttı. Bunu bir poşete koyup buzluğa atacağım. Artan malzeme ile başka bir gün çorba yapabilirim. Şu an domatesimiz olmadığı için patlıcanlarla kapak yapmaya karar verdim.
Patlıcan da küçük olmasına rağmen dolmanın içine zar zor giriyor. Hatta bazılarının yarım ay şeklinde de küçülterek sığdırabildim. Son anda 2 tane de patlıcan dolması eklemeye karar verdim. Biberlerden 2 tanesi tencerede yere yatıyor, dik durmuyor. 12 tane biber var ama yetersiz geldi. Aradaki boşluğu azaltmak için bir patlıcanı 2 parçaya böldüm ve bunları da yerleştiriyorum. Şimdi çok daha iyi oldu. Tencerenin kapağını kapatıp orta ateşte pişiriyorum. Ara ara kontrol ediyorum ve son dakikalarda kısık ateşte pişiriyorum. Sebzeli bir köfte yapacağım. 1 adet soğanı, havucu ve patatesi rendeledim. Soğanın ve patatesin suyunu elimle sıktım. Biraz kıyma ekledim. Baharatlar beni her zaman hapşırtır. Hepsini karıştırmak için elimle yoğuruyorum. Galeta ununu eklemeyi unuttuğumu fark ediyorum. Biraz daha yoğurup üstünü streç filmle kapatarak buzdolabında 1 saat bekleteceğim. Şimdi ıspanak borani yapacağım. Köfteyle birlikte çok iyi gidiyor, dolmayla da iyi gider. Ispanaklar haşlanırken yoğurdunu hazırlayacağım. Paketin yarısını döküyorum. Tuz ve sarımsak ekleyeceğim. Sarımsağı rendelemek için bu rendeyi kullanıyorum ama hiç sevmiyorum, tavsiye etmiyorum. Hiç kullanışlı değil. Parmağıma bir şey olmasın diye çok dikkatli davranıyorum. Karıştırıp üstünü streçleyerek buzdolabına koyuyorum. Çünkü bir süre ıspanakların soğumasını beklemek daha iyi olur. Mercimek çorbası için soğanları kavuruyorum. Bir büyük havuç koyuyorum. Ben mercimek çorbası için un kullanmayı tercih etmiyorum. Bence patates kullanmak daha güzel. Ayrı bir tencerede makarna salatası için makarnayı haşlıyorum. Son 1,5 su bardağı mercimeğimiz kaldı. Tamamını tencereye döktüm. Japonya'da kırmızı mercimek bulamıyoruz. İnternetten sipariş veriyoruz. Herhangi bir markada varsa Japonya'da yaşayan arkadaşlarım beni bilgilendirin. Soğuyan ıspanağı yoğurtla buluşturma vakti. Karıştırdıktan sonra yemek saatine kadar buzdolabında bekleteceğim. Okul söyledim. Yakında uçak bilet istiyor. Uçak. Yaz için mi? Evet. Aa, Çünkü sonra daha pahalı. hayır, evet. Ama çünkü Amerika, İran, İsrail. Evet, problemler var. Evet. O zaman her gün daha çok pahalı. Şimdi makarna salatası için yoğurt sosu hazırlamaya başlıyorum.
Ben makarna salatasına dereotunu daha çok yakıştırıyorum. Daha ferah bir lezzet katıyor. Ama şu an elimde dereotu olmadığı için onun yerine maydanoz kullanacağım. Saplarını kesiyorum. Sadece yapraklı kısımlarını istiyorum. Kornişon turşusu olmazsa olmaz. Tüm malzemeleri ekleyip karıştırıyorum. Üstünü streçleyip yemek zamanına kadar buzdolabında bekleteceğim. Mercimek çorbasını blenderdan geçirdikten sonra baharatları ve tuzu ekliyorum. Son olarak da humus yapmaya karar verdim. Yarım limon, 1 sarımsak, soya fasulyesi, 3 kaşık tahin, 2 kaşık zeytinyağı, biraz kimyon ve 1 çay kaşığı tuz. Karışımı blenderdan geçiriyorum. Daha önce nohutla denedim ama sevmedim. Hatta yarısı çöpe gitti, ziyan oldu diye de üzüldüm. Soya fasulyesiyle çok daha lezzetli oluyor. Misafirlerimiz geldi, çorba ile yemeye başlıyoruz. Biz bu evi eşyalı olarak kiraladık ama sonradan bazı ufak tefek eşyaları kendimiz de aldık. Misafirlerimizden biri hangi eşyaların bize ait olduğunu soruyor. Zak bazı eşyaları saydıktan sonra bulaşık makinesinin de bize ait olduğunu söylüyor. Misafirimizin bakış açısı mutfağa doğru olduğu halde makineyi göremiyor ve makine nerede diye soruyor. Ve tezgahın üstündeki küçük makinenin bulaşık makinesi olduğunu öğrenince çok şaşırıyor ve hep birlikte kahkahalara boğuluyoruz. Çünkü ben de ilk gördüğümde bu kadar çok şaşırmıştım. Dakikalarca bulaşık makinesine kahkaha atıyoruz. Yemekten sonra Çinli arkadaşımızın getirdiği masa oyununu oynamaya başlıyoruz. Daha önce bu oyunu oynamadım, yeni öğreniyorum. Aslında popüler bir oyun olduğunu öğreniyorum. Normalde hep yenildiğim için kart oyunlarını sevmem ama bunda o kadar çok güldüğümüz, o kadar şaşkınlığa uğradığımız, o kadar eğlendiğimiz anlar oluyor ki oyun bittiğinde bir el daha oynamaya devam ediyoruz. Aynısından biz de almaya karar verdik ve son olarak Hint şarkıları dinleyerek günü sonlandırıyoruz.